...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi, Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler, melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası, astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası, Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir, böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Konumuz uyumama problemi. Yani uykuyla ilgili. Aranızda sizinle çok problemi olanlar var. Ben de uyumuyorum sabaha kadar. Çalışıyorum. Böyle alıştı vücut. Ama bir süre sonra hastalıklar baş gösteriyor. Ve en önemli konu da melatonin. Melatonin konusuna hepinizin çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü vücudun saatiyle ilgili bir molekül, hormon, aside dayanıyor aslında. Bunu, melatonini çok iyi incelememiz gerekiyor. Nasıl bir molekül ya da hormon diyelim, bedenin saatini, ayarını bu kadar iyi kontrol edebilir. Çünkü geceliğin sen uyuyorsun ama ruhun serbest. Astralde geziniyor. Antevrene giriyor. Hala uzantısı sende. Boşuna bu ilahi sistem bu doğa şartlarını koymamış. Cinlerin tam tersi hayatı. Onların gündüzü bizim gecemiz. Yani geceliğin bedeni bizim dinlendirmemiz gerekiyor. İlahi sistemin yaratışı, yaratması
bu şekilde. Fakat benim gibi böyle direnenler uyumamaya, gecenin de bir rahmeti var çünkü, farkındalığın çok artması ile ilgili. Bu durumda farklı oluşumlar meydana geliyor. Ondan sonra yerde miyim, gökte miyim? Bu konu uzun zamandır benim incelememde, kendimi de anlamak için. Daha doğrusu bedenim biraz fazla geliyor bana artık. Bedeni taşımakta zorluk çekiyorum. Fazla alıştım herhalde bu şekilde yaşamaya. Hatta normal bedenle ilgili yapılabilecek şeyler bile, yemek yemek bile zor geliyor. Ya da affedersiniz, tuvalete gitmek bile zor geliyor. O kadar kendimi vermişim ki çalışmaya ve ruhumun farkındalığını arttırıp sırları açmak konusunda. Bazılarınız da benim gibi. O zaman hayatımızı kolaylaştırmak için burada yaşarken şu bedenin saatini falan, melatonini iyi anlayalım. Uyumamız da gerekiyor. Bedenin kendini tamir etmesi gerekiyor. Çünkü bu canlı bir yapı. Hem yeni hücreler oluşuyor, hem eski hücreler kendini yok ediyor. Bir değişim dönüşümde devre alemde hastalıklar oluyor. Hani böyle kanser gibi hastalıkları olan benim gibi olanlar bedenini daha iyi tanımak zorundalar. Dolayısıyla o halde bu bedeni aktif tutmamız lazım. Çünkü burada aldığımız her bir nefes bizim için faydalı. Neden? Öğreniyorsun, burası okul. Okul için geldin. Pek çok ruh da hazır ol da bekliyor. Acaba bedenlensem mi diye. Sen şanslısın, geldin burada bedenlendin. Bunun kıymetini bilmiyorsun. Eğer burada deneyim için geldiysen o halde buranın koşullarını da bilmen lazım. En önemlisi de senin aracın olan robotunu da bilmen lazım. İşleyişini bilmen lazım. Onu üzmemek lazım. Ve bunu yaparken de bu saat ayarını benim gibi dikkat etmeyenlerin kafasına vura vura öğrenmemiz lazım. Şimdi uyumamanın 5 nedeni. Oradan bir başlayalım. Kötü uyku alışkanlıkları ve rutinleri, uyku ile ilgili bozukluklar, stres, ruhsal sağlık bozuklukları, bilimsel açıklamalara bakıyoruz şimdi. Yaşlanma. Bunlar bu 5 konu. Vücudunuz birçok yönden bir bilgisayar gibi birçok hayati işlevi yerine getirebilir ve bir bilgisayar gibi maksimum performans için yeniden şarj edilmesi gerekir. Uyku vücudun kendini şarj edip bir sonraki güne hazırladığı mekanizmadır. Ancak geceleri uyuyamıyorsanız vücudunuzun geride kaldığını ve beyninizin işlem hızının ciddi şekilde azaldığını görebilirsiniz. Neyse ki neden uykunun bu kadar zorlu bir görev olduğunu ve uykusuz dönemlerde nasıl başa çıkacağınızı açıklamaya çalışacağız. Siz de bu konuda kafa yormanızı tavsiye ediyorum. Kötü uyku alışkanlıkları ve rutinleri. Çoğumuz uykuyu yüzme veya futbol gibi bir aktivite olarak düşünmeyiz. Ancak tüm aktiviteler gibi iyi alışkanlıklar ve rutinler gerektirir. Sonuçta yemek yedikten hemen sonra yüzmememiz gerektiğini biliyoruz. Öyleyse uykunun sakin sularına girmeden önce neden zararlı uygulamalara girişelim ki? Çoğu uzman sağlam rutinlerin uykunun temellerini oluşturduğu konusunda hemfikir. Bu rutinler tutarlı bir uyku programı sürdürmeyi ve yatmadan önce ışık altında kalmamayı ya da ışığı sınırlandırmayı içeriyor. Bunun tersine kötü uyku rutinleri hayalinizdeki ev inşa edilmeden önce temelinizin çökmesine neden olabilir.
Bu vasat uyku alışkanlıkları şöyle sıralayalım. Yatmadan önce belirli yiyecek ve içecekleri tüketmek. Asitli falan. Kafeinin uykusuzlukla bağlantısı iyi bilinmeli. Ancak daha az bilinen şey alkolün uyku üzerindeki etkisi. Yatmadan önce bir içki içtikten sonra uykuya dalmak daha kolay görünse de alkol aslında temel REM uykusunu bozarak uyanıklık dönemlerine yol açar. Ek olarak yüksek şeker seviyeleri içeren yiyecek, içecekler glikoz yükselmelerine yol açabilir. Bu da uzun gecelere yol açabilir. Uykudan önce mavi ışığa maruz kalma, yatakta akıllı telefonunuzu kullanmak rahatlatıcı hissettirebilirken telefondan yayılan mavi ışık hiç de iyi bir haber değil. Hele bir de müzik falan dinliyorsan uyumadan önce aman Allah. Bunun nedeni yapılan çalışmaların mavi ışığa maruz kalma ile uykusuzluk arasında bir bağlantı olduğunu göstermiş olması. Neden acaba mavi ışık? Bu mavi renkle ilgili de ruhsal anlamda bir bağlantı var arkadaşlar. Devam edelim konuya, bölmeyelim. Daha iyi bir uyku için televizyon, bilgisayar gibi diğer mavi ışık yayan kaynaklara maruz kalmayı da yatmadan hemen önce sınırlamak zorundasınız. Kendi iyiliğiniz için. Televizyonun karşısında uyuyan çok insan var. Ben de yapmışımdır. Yatmadan önce yoğun sohbetler yapmak. Eğer aklınızda çok şey varken uykuya dalmayı denediyseniz muhtemelen dönüp durma hissini biliyorsunuz. Dönüp dönüp durursun. Bir türlü uyuyamazsın. Yatmadan önce duygusal yoğun ve ağır sohbetler yapmak. İşte sevgilinizle konuşmak falan filan. Zihninizi günün stres faktörlerinden kurtarmak yerine beyninizi düşüncelerle yüklemek demek. Tutarlı olmayan bir uyku düzeni veya programı. Bazen hayat tahmin edilemez. Bir hafta kendinizi nispeten erken yatarken bulursun ve diğer hafta gece kuşu olursun. Biraz uyku değişikliği sorun olmasa da bu saat ritmiyle ilgili vücudunun, buna sirkadiyen deniliyor, ihtiyaçlarıyla uyumlu kalması için tutarlı bir uyku düzeni veya programı sürdürmek en iyisi. Bu şekilde daha kolay uykuya dalabilir ve daha az sersem bir şekilde uyanabilirsiniz. Arkadaşlar bu uyku konusu o kadar önemli ki hepiniz için. Tamam, gece çalışıyoruz, zikirdeyiz. Fakat Peygamberimizin de söylediği gecenin ilk 1/3'inde, yarısında ve kalan 1/3'inde kalk zikirde, duada bulun deniyor Kur'an'da da, ayetlerde de. Geri kalan saatlerde uyuması ayetlerde söyleniyor. Ve Peygamberimiz yatsı namazından hemen sonra yatarmış. Ve yatmadan önce de ağır hiçbir şey yemezmiş. Hiç kimseyle de konuşmazmış. Ondan sonra artık gece neler oluyorsa vahiy de geliyor. Bilgi de geliyor sürekli. Yani biz kendimizi, ben dahil, programlayamıyoruz. Tamam, ben gündüz de uyudum, çok oldu. Sabahleyin öğleye kadar falan ya da 10-11 falan o seviyelerde, sabah 7'de yatıp da böyle durumlarım çok oldu. O da yeterli oldu aslında. Fakat sonra hastalıklar ilerlemeye başladı. Kontrolü tam sağlayamadım. Ve sizlerde de bu konunun olduğunu iyi biliyorum. Konuya devam edelim. Uyku alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi mükemmelleştirmek düşündüğünüz kadar zor değil. Biraz zor ya. Yani ne yalan söyleyeyim, çok kolay değil. Yani hem çok güzel hayatım olsun, hem de hiçbir şey yapmayayım, yan gelip yatayım örneğinde olduğu gibi
bir yerde fedakarlık yapıyorsun. Hem çok iyi bilgi alayım, sisteme sorayım, geceliğin çalışayım. Bu sefer uyku olmuyor. Sonra beden çatlayıp patlıyor. Ne yapacağız? Konuşalım bakalım. Devam edelim yolumuza. Uyku ile ilgili bozukluklar. Uyku bozuklukları karmaşık olabilir. Bazıları yatma alışkanlıklarından kaynaklanabilirken diğerleri genetik olabilir. Korku da olabilir. Korkan insan kolay kolay uyuyamıyor. Endişeli, stresli. Uykusuzluk, uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede artan zorlukla karakterize bir uyku sorunu türüdür. Akut uykusuzluk kısa sürelidir. Kronik uykusuzluk ise haftalar, aylar ve yıllar sürebilir. Benimki öyle. Uykusuzluğun kesin nedenlerini belirlemek zor. Ancak çalışmalar genetiğin büyük bir rol oynayabileceğini öne sürmekte. Bazıları ayrıca artan stres nedeniyle stres kaynaklı uykusuzlukta yaşayabilir. Genelde böyle arkadaşlar çok endişe, çok stres olduğu zaman uyuyamıyorsunuz. Ben de biliyorum, benim de öyle gecelerim çok geçmiştir. Uyku apnesi. Bu horlama konusu da ayrı bir konu. Ben de horlarım yani, ama her zaman değil, bazen kendi sesimle uyandığım zamanlar bile olmuştur. Çok yorgun ve çok mutsuz olduğum zamanlar, yani bir türlü çıkış bulamıyorum. O zamanlarda uyku apnesi oluyor. Normalde olmuyor. Horlamanız rölantide çalışan bir dizel kamyondan daha yüksekse, evet, horlamanız küçük bir rahatsızlıktan daha fazlası olabilir. Yani bu bir sağlık sorunu. Aynı zamanda uyku apnesinin bir işareti olabilir. Uyku sırasında üst hava yolu tıkanıklığı ile karakterize bir durum olan uyku apnesi, derin uyku dönemlerini sürdürmeyi zorlaştırabilen uyku sorunlarından biridir. Burnunuz tıkalı olduğu zaman bu burun bantlarından, eğer öyle sorunlarınız varsa, eczanelerde satılıyor, onlardan da takın. Ben taktığım çok olmuştur. Şu anda öyle bir sorunum yok ama bir dönem herhalde çok böyle çıkmazda olduğum dönemde bu uyku apnesi yoğun oldu. Kendimden nefret etmeye başladım. Allah'tan izole yaşadığım için kimse duymuyor. Huzursuz bacak sendromu. Bak, bir diğer konu. Bende çok fazla olan, bazılarınızda da var biliyorum. Kolların uyuşması, bacakların uyuşması. Huzursuz bacak sendromu yatağınız üzerinde olduğunuz tek sahne olmasına rağmen sanki dans ediyormuş gibi hissetmenize neden olabilir. Bunun nedeni bu durumun alt yoğun hareket hissiyle işaretlenmesidir. Huzursuz bacak sendromunun nedenleri hala yeterince anlaşılmamış olsa da çalışmalar genetiğin önemli bir faktör olabileceğini öne sürüyor, ama bence genetikle stresi birleştir, endişeyi, korkuyu, hepsi bunun içinde var. İçinde kaldığı zaman, anlatamadığın zaman kimseye, çok ezdikleri zaman, üzdükleri zaman bütün kasların gerilmeye başlıyor. Çünkü içinde kaldı o, söyleyemedin ve mutsuzsun. Değersizlik kadar kötü bir şey yok hayatta. İnsanların zulmü, baskısı kadar. Yani ruh bunu kabul etmiyor. Çünkü ruh Allah'tandır. Sende yaşıyor. Sende yaşarken de bu kadar yerin dibine girerek, tabiri caizse üzülerek yaşamak istemiyor. Allah'ın gücüne gidiyor diyorum ya. Ama burası negatif plan. İyiler için hiç kolay değil. Kimseyi kırmadan yaşayayım. İyi de senin hakkına suistimalde bulunuyorsa bazıları, konuşman lazım.
Yoksa zavallı bedeninden çıkıyor iş. Ondan sonra hayat sonlanıyor. Ne oldu, ne anladın hayattan? Hiçbir şey. Hani sen okula gitmiştin, doğmuştun hayata, öğrenecektin bir şeyler. Yapamadım. Bunu mu diyeceksin ahirette? Bunu diyeceksin. Bak bedenden çıkıyor. Bunu kendime de söylüyorum size söylerken. Arkadaşlar, uyku apnesi konusu önemli bir konu. Özellikle böyle benim gibi yaşı ilerlemiş olanlarda kolay bir iş değil. O yüzden böyle bir şey varsa doktordan tıbbi olarak mutlaka destek alın. Bir takım ilaç takviyeleriyle ya da iyi bir check-up yaptırın. Bedendeki herhangi bir aksaklık uyku apnesine de sebebiyet verebilir. Strese bakalım. Garajlarda inşa edilen ev yapımı bilgisayarlardan küresel üniversitelerde bulunan en gelişmiş makinelere kadar çoğu bilgisayar çok fazla program çalıştırıyorsa yavaşlayabilir. Aynısı nörobiyolojiniz için de geçerli. Yoğun çalışma ve stres dönemlerinde zihniniz ve bedeniniz yükümlülüklerinizi yönetmek için muhtemelen fazla mesai yapacak. Bu olduğunda beyniniz kapanamadığı için uykuya dalmakta zorluk çekebilirsiniz. Diyelim ki yarın sınavınız var ya da yarın bir toplantıda sunum yapmanız gerekiyor. Nasıl uyuyacaksın? Uyuyamaz. Ben de çoğu eğitimden önce hiç uyumadığım zamanlar olmuştur ve bunu da size hep söylerim. Dün gece hiç uyumadım. Uykusuz, hatta kaç gece hiç uyumadan eğitime geçiyorum diye. Bu bir sorumluluk sonuçta. Ve sizlerle buluşmadan önce de heyecanlanıyorum aslında. Sizlerle kavuşacağım için. Devam edelim. Uykusuzluğa katkıda bulunabilecek yaygın stres faktörleri, para sıkıntıları, çoğunuzun en önemli konu. Çocuk ne yiyecek, ne içecek? Hadi kendini düşünmüyorsun. Eşini, çocuğunu, ananı, babanı hepsini düşündün. Olur. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Vergimi nasıl ödeyeceğim? O kadar çok ki. Sonra bakıyorsun eller bomboş. Evet, para sıkıntıları bir numaralı konu. En çok uykusuzluğa sebep veren. Sevdiklerinizin ölümü. Bu dehşet bir şey. Bir sürü ölüm yaşadığım için. Gerçekten katıla katıla ağladığın geceler olur. Bu da uykusuzluğu getirir önüne. Yapacak bir şey yok. Sevdiğini kaybetmek, aileni kolay bir durum değil. Çünkü onlar senin güvenli alanındı. Bu hayatta kalabilmek için senin güvenli alana ihtiyacın var. Çoğunun böyle. Ya da izole oldun ve kendine tek bir göz odayı cennet haline getirebildin. O da güvenli alan. Mecbur kaldığında bunu da yapıyorsun. Ama normalde ailenle birlikte yaşadığında daha fazla güvenli alanda kendini, daha kolay güvenli alan aileyle yaşamak. Tabii uyumlu bir aile ise iş kaybı. En tepeye çıktın kariyerinde, biri çelme taktı, kıskandı, bir iftiraya maruz kaldın, bir anda kapının önüne koydular seni. İşten kovdular. Hak etmediğin iş kayıpları özellikle adamı cendereye sokar. Büyük bir çıkmaza girersin. Ne yapacaksın? Orada mı kalacaksın? Dik durup yola devam edeceksin. Yeni iş bakacaksın. Oturduğun yerden iş yaratacaksın. İnsan her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Sağlık endişeleri. Mesela öleceğim diye korkuyor. Genelde de kanser hastalarının. Bir ara ben de korkmadım değil yani. Korktum. Ama sonra dedim ki herkes ölüyor. Ne olacak? Ha bugün öldüm, ha yarın öldüm. Böyle dedikçe daha hayat uzamaya başladı. Ondan sonra hücrelerimi kontrol etmeyi öğrendim. Reddettim çoğu tedavi yöntemlerini de.
Bu da uzatmış olabilir yaşama sürecimi. Aslında doğru olan da bu bence. Bir süre sonra o programı verdiği zaman ruhuna, o da hücrelere aktardığı için kan yoluyla kendini daha zinde ve sağlıklı hissetmeye başlıyor ve kötücül hücreler, daha doğrusu hani nasıl Covid aşısının mRNA, bu molekülün DNA değil, mRNA aşısı. Duygularınla oynuyorsun. Kötü olan bir hücreyi manipüle ediyorsun yani. Bu inançla alakalı bir şey. Yapabilir misin? Yapıyorsun arkadaşlar. Her şeyi yapmak elinde. Fakat bu arada moralinin iyi tutulması lazım. Seni aşağı çekecek, ailesel ya da farklı konularda bir etki olmaması gerekiyor. O zaman kanseri bile yenebilirsin. Hayatını uzatabilirsin. Sağlık endişeleri de uykusuzluğa sebebiyet verir. Ölecek miyim ben? Ameliyat olacak. Korkuyor. Ne olacak? Ne olacaksa olacak. Dediğim gibi her nefs ölümü tadacaktır. Sen bugüne kadar ne yaptın ona bak. Eminim çoğunuzun daha yapacağım çok şey var dediğinizi duyar gibiyim. Mesela okulda öğrencilerin endişeleri, sınav, sunum, iş yerinde. Bu tür endişeler de uykusuzluğa sebebiyet veriyor. Kortizonun stres hormonu olarak bilindiğini unutmayın. Artan kortizon üretimi uyanıklığa yol açan savaş ya da kaç tepkisini etkileyebilir. Ruhsal sağlık bozuklukları, uykuyla ilgili bozukluklar gibi ruh sağlığı bozuklukları da karmaşık olabilir ve çeşitli sosyoekonomik, genetik faktörlerden kaynaklanabilir. İşleri daha da karmaşık hale getirmek için ruh sağlığı ile uykusuzluk arasındaki bağlantı klasik bir tavuk mu yumurta mı sorusu gibi görünüyor. Hangisi birbirinden çıktı acaba? Zihinsel bozukluklar uykusuzluğa katkıda bulunur mu? Yoksa uykusuzluk zihinsel bozukluk geliştirme riskini mi arttırır? Tabii ki evet. Uykusuzluk zihinsel sağlık bozukluklarının bir belirtisi olabilirken zihinsel sağlık bozuklukları uykusuzluk dönemlerinden sonra ortaya çıkabilir. Yani psikolojik sorunlar, musallat da olabilir bu arada. O kadar çok konu var ki psikolojiyle ilgili. Hiçbir etki olmadan da büyük yıkımlardan dolayı ruhunuzun artık burada kalmak istemeyişinden kaynaklı uykusuzluk bu. Yani burada yapacağı, bu bedende yapacağı şey bitti. İntihar eylemi de olur. Bunu düşünür. Çünkü yaşam hakkı buradaki en büyük sermaye. Bunu sonlandırma özgür iradesine de sahipsin. Fakat bu ilahi sistem tarafından istenen bir şey değil. O yüzden büyük karma getirir. Bunu da kaç hayatta temizlersin Allah bilir. Uyku ile ilgili yaygın ruh sağlığı bozuklukları neler olabilir? Kaygı, sosyal kaygı bozukluklarından fobilere kadar kaygı birçok biçimde ortaya çıkar. Bunlar arasında uykusuzluk yaygın bir semptom gibi görünmekte. Bunun nedeni kaygılı bir beynin genellikle aşırı uyarılmış bir beyin olması. Aşırı uyarılma meydana geldiğinde düşüncelerinizin yarışıyormuş gibi olduğunu hissediyorsunuz ve uyku giderek uzaklaşan bir bitiş çizgisi haline geliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Daha çok dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak bilinen bu durum özellikle çocuklarda uykusuzluk, yüksek enerji seviyesi ve dikkat süresinin kısalması ile ilişkili bir nöro gelişimsel durumdur.
Bu arada uykusuzluk unutkanlığa da sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Çocuklarda da oluyor, yaşlılarda da oluyor. Depresyon. Birçok kişi depresyonu aşırı uykuyla ilişkilendirse de depresyonu olan kişilerin yaklaşık %75'i uykusuzluk dönemleri yaşar. Akıl sağlığı bozuklukları üzerinde durulacak bir şey değil. Akıl sağlığı bozukluğunuz olabileceğini düşünüyorsanız konuda ilk önce tıbbi bir tedaviden ondan sonra bakacaksınız. Çünkü çok ağır vakalar var. Sadece musallatla alakalı değil durum. Yani ruhun kendini yıkmak istemesi. Daha doğrusu bu bedenden çıkmak için bedensel aktivitede bir sorun olmasa bile bunu yaratmak için intihar gibi eylemde bulunuyor. O kadar ince bir çizgi var ki sürekli yorgun hissediyorsun. Uykusuzluk çekiyorsun. Uyutmuyor seni endişelerden dolayı. Bu şekilde musallat olmadan da delirebilen insanlar var. Bu ruhun baskısıyla. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yaşlanma. İşte bu ayrıca bir sorun. Yaşlandıkça yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu fırsatlar arasında çocuklarla vakit geçirmek, dünyayı dolaşmak, altın yıllarımızda sadece rahatlamak yer alabilir. Genelde herkesin en büyük hedefi yaşlanınca rahatlamak. Çok yoruldum. Bununla birlikte yaşlanmak harika uykunun altını da karartabilir. Yani yaşlandıkça uykusuzluk artar. Kısacası uyku kalitesi yaşlandıkça azalma eğiliminde. 60 yaşından sonra insanlar uykusuzluk ve diğer uykuyla ilgili bozukluklar geliştirme açısından daha yüksek risk altındadır. Vallahi benim 60'ın altında yıllardır bayağı bir yoğun uykusuzluğum var ama bunu ben bilerek isteyerek de yaptım. Demek ki yaşarsak 60'tan sonra temelli gideceğiz. Bu yaşa bağlı uyku bozulmasının birçok faktörü sorumlu olabilirken birinci suçlu melatonin eksikliği olabilir. Yaşı ilerlemiş olanlardaki en büyük sorun ve en büyük sorun melatonin eksikliği. Ona gireceğiz birazdan. Uyku hormonu olarak da bilinen melatonin, sirkadiyen ritimleri yani vücudun saatini yönetmeye yardımcı olur. Yeterli melatonin seviyeleri olmadan sirkadiyen ritimlerimiz daha düzensiz hale gelir ve uykusuzluğa yol açar. Çalışmalar melatonin seviyelerinin 40 yaşından sonra düşmeye başladığını ve 90 yaşından sonra en düşük noktalara ulaştığını göstermekte. Neyse ki tüm yaşlarımıza yardımcı olacak yollar da olabilir. Bunlar neler olabilir? Mesela şifacı gözüyle bakalım. Parlak ışık terapisi, uyku oranı ayarlamaları, bilişsel davranışçı terapi, ilaçlar, fizik tedavi. 60 yaşından sonra da bir takım bu şifa yöntemlerini de kullanarak rahat uykuya geçebilirsiniz. Melatonine devam edeceğiz. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar, metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, ab hayat şifresi,
Adolf Hitler'in metafizik sırları. Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, Dikili Taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim? Vefk nedir? Çeşitleri. Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı. Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz. Büyü nedir? Filmlerdeki metafizik bilgiler. Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi. Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.